Her toplum, ötekine, normal olmayana karşı bir korku ve şüphe besler. Bu vaka, bu kadim korkunun en acımasız tezahürüyle başlar. Bir babanın, görünüşü yüzünden kendi evladını reddetmesi. Ancak bu hikaye, bir trajedi olarak kalmaz. İnsan merhametinin bittiği yerde, ilahi merhametin başladığını gösteren görkemli bir efsaneye dönüşür. Sistan devletinin kudretli hükümdarı ve pehlivanı Sam'ın bir oğlu dünyaya gelir. Ancak saraydaki sevinç çığlıkları, bebeği gören babanın yüzündeki dehşetle kesilir. Çocuk, bembeyaz saçlarla doğmuştur. O dönemde bu durum, bir uğursuzluk, bir şeytan tohumu olduğunun işareti olarak kabul edilir. Sam, şanına ve şerefine leke geleceği, bu ucube çocukla alay edileceği korkusuyla, bir babanın verebileceği en zalim kararı verir. Bebeğin, vahşi hayvanlara yem olması için tanrıların meskeni sayılan Elburz Dağı'nın eteklerine bırakılmasını emreder. Zal, daha hayatının ilk gününde, en yakınları tarafından öteki ilan edilmiş ve ölüme terk edilmiştir. İnsanlığın terk ettiğini, doğanın ilahi yüzü sahiplenir. Yuvasına yiyecek arayan bilge kuş Anka, dağın başında ağlayan bu beyaz saçlı bebeği görür. Bir av olarak değil, ilahi bir sezgiyle, korunması gereken masum bir can olarak görür. Onu nazikçe pençelerine alır ve Kaf Dağı'nın zirvesindeki, hayat ağacının dallarındaki yuvasına götürür. Zal, Anka'nın kanatları altında, onun kendi yavrularıyla birlikte büyür. Bu, sıradan bir hayatta kalma hikayesi değildir. Bu, bir eğitim sürecidir. Zal, dünyanın 3 kez yok oluşuna tanıklık etmiş olan Anka'dan, evrenin sırlarını, hayvanların dilini, şifalı bitkilerin gizemini ve kadim bilgeliği öğrenir. O, insan bedeninde, ilahi bir bilgelikle donatılmış, iki dünyanın da özelliklerini taşıyan eşsiz bir varlığa dönüşür. Yıllar sonra, Baba Sam, gördüğü bir rüya ve vicdan azabıyla perişan olur. Yaptığı büyük hatayı anlar ve oğlunu bulmak için Elburz Dağı'na gider. Dağın zirvesinde, insan aklının almayacağı bir manzarayla karşılaşır. Devasa Anka'nın yuvasında, bir prens gibi duran, güçlü ve bilge bir delikanlı. Anka, Zal'ın artık ait olduğu dünyaya dönme vaktinin geldiğini bilir. Onu babasına teslim etmeden önce, kanadından bir tüy koparır ve Zal'a verir. Bu, mitin en kilit nesnesidir. "Al bu tüyü," der Anka. "Ne zaman başın dara düşerse, ne zaman kendini çaresiz hissedersen, bu tüyü ateşe at. Ben anında nerede olursan ol, yardımına koşarım." Bu tüy, Zal'ın ilahi dünya ile olan kopmaz bağının ve umudun somut bir sembolüdür. Zal, babasıyla birlikte medeniyete geri döner. Bir zamanlar utanç kaynağı olan beyaz saçları, artık onun bilgeliğinin ve sıra dışı geçmişinin bir nişanesi olarak saygı görür. Zal, Kabil hükümdarının güzeller güzeli kızı Rudabe'ye aşık olur. Ancak Rudabe, zalimliğiyle bilinen Dahak'ın soyundan geldiği için bu evliliğe karşı çıkılır. Zal, bilgeliği ve aşkının gücüyle tüm engelleri aşar ve Rudabe ile evlenir. Ancak en büyük sınavları daha başlamamıştır. Rudabe, hamile kaldığında, bebek o kadar iridir ki bir türlü doğamaz. Anne ve çocuk ölmek üzeredir. Tıbbın ve bilimin çaresiz kaldığı bu anda, Zal umutsuzluk içinde Anka'nın ona verdiği tüyü hatırlar. Tüyü ateşe atar. Gökyüzü bir anda kararır ve Anka'nın kanatlarının gölgesi yeryüzünü kaplar. Bilge kuş, Zal'a ne yapması gerektiğini anlatır. Rudabe'nin karnının kesilerek bebeğin alınması gerektiğini söyler. Bu, tarihin ilk sezeryen doğumunun tarifidir. Anka, ayrıca yarayı iyileştirecek sihirli otları ve okunacak duaları da öğretir. Anka'nın tarifleri harfiyen uygulanır. Rudabe kurtulur ve oğlu Rüstem, dünyaya gelir. Zal, sadece kendi hayatını kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda Anka'dan aldığı bilgelikle, ülkesinin geleceğini kurtaracak olan kahramanın doğmasını sağlamıştır. Zal efsanesi, dışlanmış bir çocuğun nasıl bilge bir krala dönüştüğünü ve bir kusurun aslında en büyük armağan olabileceğini gösteren güçlü bir belgedir. O, babasının utancı olarak atıldığı dağdan, ulusunun en büyük kahramanının babası ve akıl hocası olarak inmiştir. Zal'ın hikayesi,
Gerçek soyluluğun kanda veya görünüşte değil, bilgelikte, merhamette ve en zor anda bile umudunu yitirmemekte yattığının ölümsüz kanıtıdır.